Hepinize merhaba dostlar. Meofest'e getirdiğim yeni güzel özelliklerden bahsedeceğim bugün sizlere. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim. Şimdi dostlar, bir önceki güncellemede bahsettiğim üzere bir yapay zeka sistemi olayı getirmek istiyordum. Onu yaptım. Direkt olarak Meofest'i açalım. Nasıl kuracağız derseniz şu anda videonun açıklama kısmında bulunan linkten Meofest'i indirip Setup AKI ile bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Sonrasında masa üstüne oluşan kısa yol üzerinden çalıştırabilirsiniz. Benim size tavsiyem, güncelleme olarak atmadım. Yani daha önce Meofest'i kullanan kişiler güncelleme olarak şu anki versiyonu indiremeyecekler abi. Neden derseniz, çünkü hem dosya boyutları büyük hem de birçok dosya üzerinde oynadığım için zaten güncelleme ile ana Meofest programı arasında pek bir fark kalmadı. Sıfırdan yeni indirirseniz daha iyi olur abi. Belki uyumsuzluklar olabilir. Yanlış klasörlemiş veya paketlemiş olabilirim. Güncellemeden ziyade yenisini indirirseniz daha iyi olur dostlar. Şimdi getirdiğim ilk özellik yapay zeka ile yerelde çalışan yapay zeka ile çeviri yapmak dostlar. Buradan otomatik çeviri kısmına girdiğimizde oyunları taradı çıkarttı. Şu Google Translate ücretsiz diyor ya, servis kısmı. Bu servis kısmında ben kendim biraz şöyle küçültürsem kameradan. Şöyle daha iyi. Şimdi bu servis kısmında en altta yerel AI çok kalite diye bir özellik ekledim. Normalde siz Meofest'i indirdiğinizde bu yapay zeka modeli Meofest'in içinde yok. Bunu neden yaptım derseniz, olur ya, kullanılacak olan olur, kullanacak olan olur. Yani kullanacak kişiler de 6 GB'lık hatta 7 GB'a yakın bir veriyi boştan yere indirmemiş olur. O yüzden kullanacak arkadaşlar buradan yerel AI seçtiğinde şu tarz bir uyarı penceresi çıkıyor. Diyor ki işte model dosyası bulunamadı. Yani üzerinin içinde yok. Bu model yaklaşık 4.9 GB boyutundadır ve bilgisayarınızda internetsiz yüksek kaliteli çeviri yapmanıza olanak tanır diyor. Şimdi indirmek ister misiniz diyor. Evet diyorsunuz. İndirmek isteyenler bu şekilde indirmeye başlıyor dostlar. Aşağı yukarı benim internet hızıma göre 6 dakika hatta 7 dakika gibi bir sürede indirecekmiş. Yani direkt olarak yerine indiriyor. Meofest klasörünün içine indiriyor. Oradan kullanmaya başlayacaksınız. Ben bunu iptal edeceğim. Bunu kapatayım. Bende zaten inmiş şekli var abi. Şuradan hemen içine atayım Gemma'nın. Şöyle çektim. Burada Gemma var, model var. Şuraya inecek, model kısmına. Attım bunun içine. Tamam, şu anda bende artık o yapay zeka modeli var abi. Tekrardan Meofest'i açtım. Buradan otomatik çevir kısmına geldim. Buradan seçtiğimde artık uyarı çıkmıyor. Çünkü neden? Klasörün içinde modelimiz var dostlar. Şu an için sadece Unreal Engine oyun motoruyla yapılan oyunları çeviriyor. Yani şu mesela, hep de Arkane Factory'den örnek veriyorum ama elimde o var. Çünkü yeni oyunlar satın almadım hiç. Buradan mesela çeviriyi başlat dediğimde şöyle görüyorsunuz. Çevirmeye başladı. Şimdi diğerine göre biraz yavaş, çünkü bu yapay zeka bilgisayarınızda çalıştığı için bilgisayarınızın kaynaklarından yararlanıyor. Bilgisayarınızın performansına göre özellikle RAM'ine göre hızlı veya yavaş şekilde çalışabilir dostlar. Tamamen biraz daha motor makine çevirisine göre daha iyi çeviriyor. Bayağı iyi çeviriyor yani. Bu şekilde çevirebilirsiniz dostlar. En sonunda yine diğer çevirdikleriniz gibi paketleyip sizlere sunuyor. Şimdi bunu çevre dursun. Dediğim gibi sadece Unreal oyun motorlarında çalışır. Unity'de neden çalışmıyor reis derseniz, Unity'de daha önce çeviri yapanlar bilecektir. Şuradan açtığımızda anlık çeviri yapıyor. Yani oyun açıkken ekranda metinler gözükürken o anda çeviriyor. O yüzden de hem yapay zeka hem de oyun çok fazla bir RAM tüketimine sebep oluyor dostlar. Bu yüzden bilgisayarı yavaş olanlar cortoyu çekecektir. Yani çalışmayacaktır. Hem yapay zeka hem de oyun. Çok güçlü olanlar olur da bilmiyorum, o yüzden de yapmadım ya. Genele hitap etsin açısından yapmadım. Belki ileride koyarım yine. Yani Unity'de şu anda çalışmıyor dostlar. İlk özelliğimiz buydu. Ben buna neyse onu videonun sonunda deneyeceğim. Ekleyeceklerim, yani Meofest'e ekleyeceklerim sayacağım ben. Burada çevre dursun. Hatta bu çevreyi iptal edelim biz. Nasıl çevreye paketleyecek şey olur. Kapattım. Tekrardan Meofest'i açtım. İkinci eklediğim özellik ise şu dostlar. Önceden Unity oyun motoruyla çevrilen anlık çevirilerde çeviri kalitesi çok kötüydü. Mesela çıkış yap yazıyordu. Çıkış yapmak oluyordu. Onu biz anlık olarak çeviremiyorduk önceki motorlarda. Sonradan çeviriyorduk. Mesela Floatsem'e geldim. Buradan Türkçe'ye çevir dedim. Çeviriyi başlat dediğimde şöyle bir pencere açılıyor. Şimdi şuradan temizle diyeceğim. Daha önceki kurulumları silsin diye. Tamam da sildi. Şuradan Melon Loader'i seçtim. Şu alttakini tıkladım. Kurulumu başlat dedim dostlar. Kurulumu başlattı. Şimdi girdim. Floatsem'e girelim. Canlı göstereyim ben size. İlk defa çeviriler için oyun açılırken çok kısa bir bu tarz kurulum yapıyor. Tamamdır. Direkt oyunumuz açıldı. Burada çıkış yap veya oynamak yazıyordu. Çıkış yap ya çıkış yapmak yazıyordu. O da çok amatörce, motor çevirisi olduğu belli olan
makine çevirisi olduğu belli olan kötü bir şey yaratıyor. Mesela devam etmek yazardı önceden burada. Artık devam et diyor. Veya şöyle çevirsin buraları bir. Yani yapay zekadaki bahsettiğim olay buydu. Oyun açıkken çevirdiği için hem oyunun tükettiği kaynaklar hem de yapay zekanın tükettiği kaynaklar bilgisayarınızı çok yoracaktır. O yüzden Unity kısmına eklemedim. Mesela burada yeni oyun dedim. Girelim. Buradan çıkalım tekrardan. Bu şekilde çeviriyor. Mesela şurada çıkış yapmak yazardı önceden. Direkt olarak çıkış yap yazacak artık. Gördüğünüz gibi çıkış yap şeklinde. Artık anlık olarak make olayını çözmüş bulunuyoruz dostlar. Bu çok sıkıntılı bir sorundu. Benim için de öyle. Önceden biz oyunu kapattıktan sonra sadece çevrilmiş kısımları düzeltebiliyorduk. Artık anlık olarak düzeltebileceğiz. Bu özelliği ekledim. Tekrardan da geri kaldırmak isterseniz şuradan temizle dediğinizde tüm hem yama olsun tüm hem MemoFest'in eklediği dosyalar olsun hepsini temizliyor dostlar. Şöyle tıkladım. Temizle dedim. Yaptım. Şimdi temizledi. Başka topluluk kısmına ilk kez girerseniz burada ya sizin bilgisayarınızdaki oyunların verisi veya Unity oyun motorunun verisi yani sizin bilgisayarınızda olan oyunların verisini bizle paylaştığı için bir topluluk nasıl diyeyim? Yani bu verileri paylaşabilirim derecesinde bir kabul butonu ekledim ben. Çünkü yasal sıkıntılar oluşabilirmiş. Ya sen önce bu sayfayı açtığında bir pencere açılıyor. Ben de daha önce açtığım için gözükmüyor da pencere açılıyor. Verilerimi paylaşabilirim seçeneğine butonuna tıklarsan burada verilerin paylaşılıyor. Tıklamazsan senin verilerin paylaşılmıyor. Öyle diyeyim. Yani veri derken de kişisel veri değil. Sadece taradığınız oyunun ismi işte oyun motoru neyse onlar. Bir de sadece senin şuradaki toplam oyuncu diyor ya onun sayısını belirlemek için sadece senin bilgisayarına özel bir kod üretiyor MemoFest. Yani ID gibi. O kodu bizimle paylaşıyor. Onlar yani istemezseniz o uyarı çıktığında paylaşmak istemiyorum dersiniz. Sizin verileriniz burada paylaşılmaz. Onu ekledim. Başka ne ekledim abi? OCR'ye bir şey ekledim. Şunu kapatalım ya. Burada aktif oyunlardaki Steam Neckfest sayfası vardı, bölüm vardı. O güncellemediği için onu tamamen kaldırdım. Artık sadece ücretsiz oyunları görebileceksiniz. Ayarlar kısmına Unreal çevirisi biter bitmez onaysız paketle. Yani önceden çevirdikten sonra şey yapıyordu. Bir klasör açılıyordu manuel düzeltmeler için. Bir de o klasörü bitirdikten sonra yani düzenlemeyi bitirdikten sonra devam et butonu açılıyordu. Bazı kişiler o klasörü açık unuttuğu için paketlemesi olmuyordu. O da hata veriyordu. Ben burada seçenek sundum. İster elle düzelt, ister düzeltme gibisinden. Açarsanız elle düzeltme açılmış olur. Bu şekilde boş bırakırsanız direkt olarak paketleyip çıkartıyor. Hiç klasör falan bir şey açmıyor. Ya daha az hata payı bırakmış oluyoruz dostlar. Bunları ekledim. Neler ekleyeceğim? Özellikle işin içine AI girdikten sonra dostlar. Şurada neler ekleyeceğim ben size sırayla söyleyeyim. Bağlam farkındalığı, oyun türüne göre çeviri tonu. Mesela oyunu seçtiğimizde RPG mi veya simülasyon mu, oyunun türü veya özelliği neyse çevirdiği metinleri direkt olarak çevirmek yerine yani bunu AI ile yapacağız. Makine yapamaz. AI ile çevirdiğimizde olacak. Ona göre çevirecek. Hatta şöyle de yapabiliriz abi. Mesela Kratos var ya yani oyunu çevirmez de God of War'ı çevirmez yani MemoFest de. Onu düşünün mesela Kratos'u Kütahyalı gibi konuşturabiliriz. Mesela altyazıda Kütahyalı gibi konuşabilir. O şeyde konuşabilir. Veya Karadenizlice gibi konuşabilir. Yani çevirilerimizi biraz daha yapay zekaya prompt girerek işte bu oyunun çevirisini, çeviri metnini işte biraz daha Ege ağzıyla çevir gibisinden prompt girdiğimizde o ağızla çevirecektir. Öyle bir şeyler yapabiliriz. O da bayağı eğlenceli olur. Bence öyle düşündüm yani. Macmac diye bilgisinin düzeltindir diye AI ile otomatik yapma. O zaten o özellik var da AI de yapıyordur. Oyun tanıma asistanı. Tanınan oyunu analiz edip bu oyun şu motorla yapılmış, şu yöntem işe yarar önerisi gibi şeyler yapabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim dostlar. Mesela yine Unity üzerinden gidelim. Unity'yi açtığımızda çevir dediğimizde şurada oyunla alakalı bilgiler çıkıyor. Mesela mimarisi, backend'i, işte Unity sürümü, net runtime, işte şunlar, UI sistemi. Bunlar bu oyuna özelindeki özellikler abi. Bu özelliğe uygun da MemoFest bize şuradaki paketleri öneriyor. Bu biraz matematiksel ilerliyor. Mesela şunlar şu, mesela mimari şu, backend şuysa şunu öner gibi matematik yani sonuç odaklı koşullar belirledim ben. O koşullara uygun öneriyor. Ama bu her zaman tutmuyor. Birçok işte Unity çevirilerinde mesela açtığında direkt buradan kurulumu başlat diyor bilmediği için. Bu da olmuyor. Mesela bu oyun özelinde MemoFest BepInEx'i önermiş bize ama BepInEx bu oyun üzerinde çalışmıyor dostlar. Ya o matematik burada işlemiyor. Matematiğin dışına çıkıp mantık sokmamız lazım bu işin içine. Mantık da AI ile olacak. AI buradaki bilgileri aldıktan sonra
daha spesifik ve nokta şeyle tahminle buradan bize Melon Loader'i önerecek. Yani biraz daha hata payı minimize olacak. Başarı payı da şu anda %50-%60 oranında önerilmesi var. %80-%90'a çıkacak abi şuradaki öneriler. Ha siz dersiniz ki ben bunu kendim yapacağım derseniz deneme yanılma yoluyla yapabilirsiniz abi. Mesela Bepinex'i attınız. Yani bir kez kurdunuz, bırakmayın. Çevirmiyor diye bırakmayın. Buradan Bepinex'i attınız. Mesela kurdum. Sonrasında baktınız, oyuna girdiniz, çevirmiyor. Tekrardan buraya girip temizle diyeceksiniz. Az önce yaptığınız kurulumun hepsini temizliyor. Buradan Melon Loader'e geçeceksiniz abi. Baktınız Melon Loader'de mi olmuyor? Şu ikisinin tikini kaldırıp sadece şunu kuracaksınız. Bu da üçüncü bir servis şu. Yani Bepinex, Melon Loader, Dry Patch miydi? Öyle bir şeydi ya bu da. Bu sadece monolarda çalışıyor. Onu kurun. O da olmadıysa işte Melon Loader'in şöyle şunları tıklayayım bir saniye. Farklı varyasyonları var. Yani ben Meofest'in içine bir sürü varyasyon koydum. Bunları tek tek denemeniz lazım ki çevirebilsin. Ama dediğim gibi AI'yi bu işin içine sokarsak şunun içinden en uygun paketi kendisi seçecektir zaten. Veya şuradan. Hatta şurada tüm sürümleri göster dediğimde bir sürü sürüm var gördüğünüz gibi. Daha bazıları da indirebiliyorsunuz. Yani buraya koydum, yani linklerini koydum. Direkt indiriyor. Eğer ki bu lazımsa indiriyor. Böyle bir özellik ekleyeceğim dostlar. Aynı yine AI OCR kısmındaki çevrili olayına da servise ekleyebiliriz. Çünkü burada yine bir ekranda çevirdikten sonra makine çevirisi olduğu için bayağı kötü çeviriyor. Ben burayı da eklemedim. Onu da ekleyeceğim. Şurada zaten çıkmıştı ama bunu eklemedim ben. Bu oradakiyle aynı. Şuradakiyle aynı. Pencere bu. Şöyle bir şey yapabiliriz. AI çeviri bittikten sonra mesela Unreal Engine çevirisi bitti. Bittikten sonra makineyle çevirdiniz veya AI'le çevirdiniz. Tekrardan bir kontrol edip hatalı kısımlar varsa onları düzeltme gibi özellikleri ekleyebiliriz. Ona da bakacağız dostlar. Şimdi yine Unreal oyunlarda açtığımızda mesela bazen şu Unreal oyun. Burada sadece oyun özelinde bir tane pak dosyası var ama bazı büyük oyunlarda birden fazla pak dosyası olabiliyor. Meofest yine bunu matematik olasılığıyla öneriyor. Şu öneriyi. Mesela en büyük dosyayı öneriyor. Ama bazen en büyük dosyada olmayabiliyor. 3. veya 4. pakta olabiliyor dil dosyası. Siz buradan en büyüğü çevirmeye çalıştığınızda çevirmiyor. Hata veriyor. Bu hatayı da yine minimize etmek için çeviri öncesi AI ile tüm pakların içine bakıp dil dosyası hangisindeyse onu üst tarafa taşıyıp onu çevirme gibisinden önerilebilir dostlar. Yani hata payını tamamen küçültmeye odaklanıyoruz şu anda ki çeviri yüzdesi artsın gibisinden. Onu yapabiliriz. Ya şimdilik benim aklımdan gelen bunlar dostlar. Şöyle şunu alalım. Aklıma gelenler bunlardır. Ya işin içine AI soktuktan sonra bayağı bir olasılık artmaya başladı. Siz de kendi fikirlerinizi lütfen yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz dostlar. Bu model şu anda 4.9 GB ama bunun daha büyükleri de var. Daha akıllı olanları var. Parametresi daha yüksek olanları var. Daha güncel olanlar var. Bunlar Google'un kendi AI'yi. Eğer ki kendi telefonunuzda veya bilgisayarınızda da kullanmak isterseniz indirip Google Gemma diye aratırsanız kullanabilirsiniz. Yani telefona kuruyorum. Hiçbir limit yok. Token limiti yok. Kullanabildiğin kadar kullanıyor ama resim falan üretmiyor diye biliyorum ben. Belki büyük modellerde üretiyordur. Dostlar benim şimdilik aklıma gelenler bunlardı. Bunları ekledim ve bunları ekleyeceğim. Siz de yorumlar kısmına lütfen önerdiğim şeyleri yazarsanız sevinirim veya sizin aklınızda daha iyi şeyler varsa programı geliştirmek adına önerilerde bulabilirsiniz dostlar. Bir sonraki bölümlerde ve güncellemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.